Her önemli olayda varlar. Dünya servetinin yarısına sahipler. Onların adı sık sık Illuminati ile ve komplo teorileriyle anılıyor. Savaşları, ekonomiyi, dünya liderlerini onların belirlediği iddia ediliyor. Kısacası dünyayı onlar yönetiyor. Onları herkes dünyanın en zengin ailesi olarak tanıyor. Servetlerine bir dakikada 70 bin dolar, saatte 4 milyon dolar, bir günde ise tam 100 bin dolar ekleniyor. Mal varlıkları ise bir sır gibi saklanıyor. Karşınızda Rothschild ailesinin bir numarası 4. Baron Jacob Rothschild'ın profili. Tam adı Nathaniel Charles Jacob Rothschild. 29 Nisan 1936'da İngiltere'de Alman Yahudisi bir ailede doğdu. Rothschild'ları tanımak için ailenin bir numarası olan Jacob Rothschild'ın kim olduğunu anlatmadan önce genişçe bir parantez açarak Rothschild ailesinden ve haklarındaki komplo teorilerinden bahsetmek gerek. Avrupa'nın önemli merkezlerinde bankalar kuran Rothschild'ların kökleri 16. yüzyıl Almanya'sına dayanıyor. Aşkenaz Yahudilerinden olan aile, Alman prenslerin paralarını yöneterek servet kazandı. Döviz ticareti yapıyorlardı. Ticaret yaptıkları kişiler arasında Hesse Prensi Wilhelm da vardı. Ailenin dünyanın bir numaralı zengin ailesi olmasının temellerini atan kişi Mayer Amschel Rothschild'tı. Çok zeki olmasıyla tanınan Mayer, iki önemli hamle yaptı. Bunlardan ilki 5 oğlunu Viyana, Frankfurt, Napoli, Londra ve Paris'e göndermesiydi. Oğulları böylece ilk uluslararası şirketlerini kurmuş oldu. Aile zamanla servetini krallara bile faizle borç verecek kadar büyüttü. Diğer önemli hamlesi de ölmeden önce servetin bölünmemesi için belirlediği ve hala uyulan 4 kural. Bu kurallara göre büyük oğlun en büyük oğlu servetin sahibi ve ailenin lideri oluyor. Akraba evliliği yapılarak servetin dışarı çıkması önleniyor. Servet gizli tutuluyor ve şartlar ne olursa olsun bölünmüyor. Aile kendi içinde ortaklıklar da kuruyor. Bu ortaklıklar hala Londra'daki Rothschild & Sons şirketinin çatısı altında toplanıyor. Rothschild Almanca'da kırmızı kalkan demek. Büyük dedelerinin dükkanında duvarda kırmızı bir kalkan vardı ve her zaman orada asılı şekilde duruyordu. Ailenin soyadı da buradan geldi. Kalkan ailenin armasında da görülüyor. Ayrıca armada bulunan 5 ok Mayer'in 5 oğlunu temsil ediyor. Aynı zamanda bu 5 okla İncil'in 127. bölümünde geçen bir savaşçının elindeki oklar gibi betimlemesine de bir gönderme yapılıyor. Armada sıkılmış bir yumruk var. Altında ise ailenin sloganı yazıyor. Uyum, dürüstlük, girişimcilik. Onların başarısının ve bu kadar hızlı büyümelerinin arkasındaysa devletlere borç para vererek, merkez bankalarını ve para basma yetkilerini ellerine geçirerek kendilerine bağımlı hale getirmeleri, Napolyon'dan beri Hitler de dahil olmak üzere çıkan her savaşın iki tarafını da finanse ederek para kazanmaları, silah, maden, petrol ve temel gıda maddelerinin üretimini kontrol altında tutmaları yatıyor. Ailenin soyunun bir ayağı da Avusturya'ya dayanıyor. 1816'ya gelindiğinde Habsburg İmparatoru II. Francis, aileye babadan oğula geçen ve soyluluk ünvanı olan baronluk verdi. Böylece aile Avusturya soylusu ilan edildi. Prestij ve ün kazandı. Ailenin İngiltere'ye dayanan ayağı da Kraliçe Victoria'nın izniyle Avusturya'da sahip oldukları baron ünvanını İngiltere'de de devam ettirdi. Günümüzde ailenin başında Jacob Rothschild var. Şu anda ailenin en güçlü üyesi olan Jacob'ın babası ailenin 3. baronu Victor Rothschild'ı. Annesi ise Barbara Judith Rothschild'ı. Babası bir evlilik daha yapmıştı. Bu evlilikten Emma ve Amschel adında 2 üvey kardeşi oldu. Eğitimini Eton Koleji'nde aldı. Ardından Oxford'daki Christ Church'te eğitim gördü. 1961'de Serena Mary Dunn'la hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Hannah, Betty, Emily ve Philip adında 4 çocuğu oldu. Tek oğlu olan Philip ailenin veliahtı olarak gösteriliyor. 2 yıl sonra aile bankası olan Rothschild & Sons Bankası'nda çalışmaya başladı. 1980'de bir anlaşmazlık yaşayarak buradaki işinden istifa etti. Ardından bankadaki azınlık hissesini satarak Rothschild Investment Trust'ın yönetimine geçti. 1991'de İngiliz finansçı Mark Weinberg ile Rothschild Assurance Group'u kurdu. Jacob Rothschild, 2 milyar sterlin varlık değeri olan Realty Capital Partners'ın başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda bu şirketin yan kuruluşu olan Rothschild Capital Management'ın da başkanı. O aynı zamanda bir petrol zengini. Rus petrol sanayicisi Hodorovsky'nin
Petrol ve gaz şirketi Yukos'taki hisselerini 2003'te satın aldı. Amerikan enerji şirketi olan Geni Enerji'de de hissesi var. Bu şirket, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinin güneyindeki geniş bir alanda petrol ve gaz arıyor. İsrail'le her zaman yakın ilişki içinde oldu. Yahudilere ve Siyonizme her türlü yardımda bulundu. Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün onursal başkanlığını yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi tarafından fahri diploma verildi. Jacob Rothschild 4 yıl önce belki de hayatının en kötü anlarından birini yaşadı. 58 yıl süren evliliklerinin ardından eşi Serena hayatını kaybetti. Emekli olmadan önce İngiliz televizyon kanalı olan Sky UK'in başkan yardımcısı ve RHJ International'ın direktörü olarak görev yaptı. Cornwall Düklüğü üyesi oldu ve buradaki hizmetlerinden dolayı 2020'de Kraliyet Victoria Düzeni Komutanı olarak atandı. Aileyle ilgili pek çok komplo teorisi ortaya atılıyor. Dünyayı yönettikleri yönündeki düşüncelerin yanında Illuminati üyesi oldukları iddia ediliyor. Bilmeyenler için Illuminati örgütünün yeni bir dünya düzeni oluşturmak için kurulduğuna inanılıyor. Bunun için de ulus devletlerin yok edilip inançların ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesi hakim. Ama kimileri bu örgütün varlığına inanırken kimileri de tüm bu iddiaları saçma buluyor. Haklarındaki bir diğer komplo teorisi de nüfus üzerine. Asıl amaçlarının dünya nüfusunu azaltmak olduğu da iddia ediliyor. İşte bu yüzden de savaşlar ve virüslerle dünya nüfusunu azaltmaya çalıştıkları iddialar arasında. Svalbard'daki küresel tohum deposu da aileleriyle ilişkilendiriliyor. Çünkü bu tohum deposu herhangi bir felaketten sonra geriye kalacak insanlar için yapıldı. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Hangi insanlar geriye kalacak? Onlar hakkında ilginç olan bir diğer şey de komplo teorilerini güçlendiren 12 Aralık 1972'de verdikleri ilginç davet. Fransa'da bir şatoda yapılan davetin adı Sürrealist Balo'ydu. Davetiyelerse tersten yazılmıştı ve okumak için aynaya tutmak gerekiyordu. Kıyafet kodu da siyah papyon, uzun elbise ve sürrealist başlıklardı. Bütün davetlilerden sürrealist şapkalar, başlıklar ve makyajlar istenmişti. Şatoysa özel bir ışıklandırma sistemi kullanılarak sanki alevler içindeymiş ya da kana bulanmış gibi kırmızıydı. Konuklar arasında Salvador Dali, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot gibi ünlü isimler vardı. Şatoya girişte örümcek ağlarıyla çevrili labirent bir düzenekten geçmek gerekiyordu. Görevlilerse kedi kostümü giyiyordu. Yemek masaları da oldukça enteresan görünüyordu. Bazı ritüeller gerçekleştiriliyor gibiydi. İçimizi ürperten tüm bu görüntüler komplo teorilerini de hesaba kattığımızda bizi farklı sonuçlara götürüyor. Rothschild'lar son 200 yıldır dünyanın en zengin ailesi. Rothschild ailesi sahip olduğu finansal güçle neredeyse dünyanın sahibi ve etkili bir güç. Aile neredeyse dünyadaki bütün merkez bankalarının asıl sahibi. Bugün sahip olduğu şirketler arasında BP, Shell, HSBC, ABN AMRO Bank, Rio Tinto gibi dünyanın en büyük finans, enerji, banka, petrol ve madencilik şirketleri var. Aslında onlar her şeyin ve herkesin sahibi. Güçleri ise devletlerin bile ötesinde. Dünyanın liderlerini onların belirlediği de iddialar arasında. Ekonomide ve siyasette denge kurup denge bozanların onlar olduğunu söylemek mümkün. Medya şirketlerinin, petrolün ve hükümetlerin sahipleri de onlar. Ve görünen o ki 200 yıldır sonu gelmeyen bu sistem babadan oğula uzun bir süre daha devam edecek. Svalbard'daki küresel tohum deposu da aileleriyle ilişkilendiriliyor. Çünkü bu tohum deposu